almış olduğu direktif uygulanamadığı için farklı, ama bir yandan da üye ülkeler bunu kendilerine gayet düzenli, geçmişten aktarılmış grafiklerle de görülebilir. Bugün Suriyeliler geçici koruma dediğimiz zaman aklımıza gelen kategori. Fakat geçici koruma Türkiye'ye yeni mi? Bence değil zaten. Halbuki göçün kadınlar üzerine gerçekten dönüştürücü bir etkisi de var. TGR'de ASAM için yine önemli ve heyecanlı günlerden biri. Bu heyecanımıza, mutluluğumuza ortak olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve hepinizi en içten duygularla selamlıyoruz. Şimdi Türkiye aleyhine pek çok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden pek çok karar çıktı aslında. Biz 90'lı yıllara baktım. Türkiye tarih boyunca kitlesel sınırlama hareketleri de dahil olmak üzere pek çok kez göç hareketleriyle karşılaşmış. Gerçekleşmiş olan her türlü etkinlik veya gelişmelerin bülten halinde yayınlanması da önemli. Şimdi mülteci hukukunda kalıcı çözüm olarak adlandırılan 3 tane çözüm türü vardır. Bunlardan en ideali, en tercih edileni ve kişinin de tercih ettiği Avrupa'daki uygulama biraz daha farklı, ama yani Avrupa Birliği'nin almış olduğu direktif uygulanamadığı için farklı, ama bir yandan da üye ülkeler bunu kendilerine gayet düzenli, geçmişten aktarılmış grafiklerle de görülebilir. Bugün Suriyeliler geçici koruma dediğimiz zaman aklımıza gelen kategori. Fakat geçici koruma Türkiye'ye yeni mi? Bence değil zaten. Halbuki göçün kadınlar üzerine gerçekten dönüştürücü bir etkisi de var. TGR'de ASAM için yine önemli ve heyecanlı günlerden biri. Bu heyecanımıza, mutluluğumuza ortak olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve hepinizi en içten duygularla selamlıyoruz. Şimdi Türkiye... Hepiniz hoş geldiniz. TGR'de ASAM Göç Akademisi için yine heyecanlı günlerden birisinde birlikteyiz. Heyecanımıza ve mutluluğumuza ortak olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve hepinizi en içten duygularla selamlıyoruz. 1995 yılında Ankara'da akademisyenler tarafından kurulan TGR'de ASAM, 25 yıllık saha deneyimiyle kuruluşundan bu yana gerek saha araştırmalarına gerekse izleme ve değerlendirmeleriyle akademiye her daim destek olmuş, saha deneyimlerini paylaşmış ve paylaşmaya devam etmektedir. Bu süreçte pek çok kez TGR'de ASAM'ın güçlü pratik kapasitesinin teoriye aktarılması ve teori ile pratiğin bir araya gelmesi ihtiyacı ve göç deneyimin bu kadar yoğun yaşandığı, pratik edildiği bu coğrafyadan bilimsel metodolojiyle teorik aktarımların yapılması ihtiyacını değerli akademisyen dostlarımızla birlikte konuştuk, tartıştık. Temelde bu ihtiyaçlar bize akademinin kuruluşuna getirdi diyebilirim. Ben her seferinde uzun uzun akademiyi anlatmış olmakla beraber bugün özel bir program yaptığımız için doğrudan göç söyleşileri başlığına geçmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi çok heyecan duyduğumuz göç söyleşileri ismini verdiğimiz oturumlara bugün özel bir programla devam ediyoruz. Söyleşi serisinin tüm programı, başlıkları ve konuşmacıları hemen hemen tüm yıl için netleştiğini daha evvel de paylaşmış idim. Yine daha evvel bahsettiğimiz gibi niyetimiz göçü, mutfağı, şehire etkisiyle her başlıkta yüz yüze söyleşmek idi. Pandemi nedeniyle ertelediğimiz bu heyecanımızı online platformlar vasıtasıyla ve sizlerden gelecek olan yorum ve soruları da cevaplayacak şekilde her 2 haftada bir canlı olarak yapmaya devam ediyoruz. Ara sıra bugün yaptığımız gibi 2 haftalık standart programın dışına çıkarak özel programların olacağını bu fırsat ile, bu vesileyle de haberdar etmek isterim.
Göç, savaşlar, çatışmalar, daha iyi iş imkanları, eğitim, sağlık, kültürel sebeplerle gerçekleşebilen dinamik bir süreç. Göçmenler göç sırasında ve ülkelerinden ayrıldıktan sonra pek çok tehlikeyle birlikte sağlık risklerine de maruz kalabilmektedir. Bu nedenle Kasım ayında göç ve sağlık konusunu konuşmaya başlamış idik. Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve sonrasında küresel olarak yayılım gösteren COVID-19 salgını sürecinde tüm dünya gibi biz de ülke olarak etkilendik. SGD'de ASAM olarak çalışanlarımızın ve danışanlarımızın sağlığını korumak için Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarca açıklanan önlemler ve kısıtlamalarla uyumlu şekilde bir dizi önlemi yürürlüğe koyduk ve önlemleri uygulamaya devam ediyoruz. Bugün yaptığımız özel programımızda pandeminin göçmen topluluklar üzerindeki etkisini ve COVID-19 tedbirleri hakkında konuşmak istedik. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Sayın Profesör Doktor Ateş Kara'ya davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Ateş Kara, Ankara Lisesi'ni ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında uzmanlık eğitimini 2000 yılında tamamladı. 1998-99'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı baş asistanlığını yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ünitesinde Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yan dal ihtisasını 2002'de bitirdikten sonra aynı ünitede çalışmaya devam etti. 2004 yılında pediatri doçenti, 2010 yılında profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi olan Doktor Ateş Kara, halen Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bağışıklama Derneği Başkanlığı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye Milli Pediatri Derneği Danışma Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında farklı danışmanlık görevleri de bulunmaktadır. İmmünizasyon, immünkompremize hastalıkları, enfeksiyonları ve pediatri HIV enfeksiyonları temel ilgi alanları olan Doktor Ateş Kara'nın 200'ün üzerinde yurt dışı yayını ve bu yayınların 1500'ün üzerinde atıfları bulunmaktadır. 1 saat kadar sürecek olan bu söyleşi YouTube üzerinden canlı yayınlanmaktadır. Konuya ilişkin soru ve görüşlerinizi yorum olarak bizlere iletebilirsiniz. Her zamanki gibi yine uzun bir açılış oldu. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Lafı uzatmadan sözü Sayın Profesör Doktor Ateş Kara'ya bırakıyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle gerçekten çok çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsat yarattığınız için. Sizlerle beraber olabilmek gerçekten benim açımdan bir fırsat. Ve en azından bazı bilgileri paylaşabilirsek çok çok güzel olacaktır. Çünkü ben hep şöyle düşünüyorum. Biz ne kadar bir arada olabilirsek o kadar başarılı oluruz. Hep beraber olursak da böyle bir salgın dönemi içerisinde de daha yüksek başarıları da elde ederiz diye de açıkçası düşündüğüm için çok sağ olun. Bir kere daha teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Gerçekten bahsettiğiniz konu çok önemli. Salgında sadece bir boyutuyla veya bir kurumla mücadele etmek mümkün değil. O yüzden hep birlikte yapacaksak hep birlikte yapacağız bu işi. O yüzden ben de teşekkür ederim. Ben hemen ilk soruyla başlamak istiyorum. Benim de Lütfen. zaman zaman karıştırdığım, kullandığım bir soru konu diyeyim. Şimdi biliyorsunuz pandemi, COVID-19 ve koronavirüs sıklıkla birbirinin yerine kullanılabiliyor. Ancak temelde farkları var mı? Belki hani çok kısa bu farktan bahsetmek iyi bir başlangıç olabilir. Kesinlikle bence giriş açısından belki gerçek o tanımlamaları yapmamız da uygun olacak. Şöyle bir şeyimiz var bizim şimdi. Enfeksiyonlara yani klinik olarak bizim gördüğümüz hastalık tablolarına neden olan enfeksiyon etkenleri birbirinden farklı. Bunların arasında bu dönemde gördüğümüz COVID-19'un yani COVID-19 olarak isimlendirdiğimiz klinik tablo, hastalık tablosunun adı COVID-19. Böyle bir de şeyimiz var. Ama COVID-19'a neden olansa SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 şöyle değerlendirmemiz lazım aslında İngilizce açık şekliyle ağır solunum yolu enfeksiyonuna neden olan koronavirüslerden ikincisi anlamına geliyor. İlkini SARS olarak görmüştük. O bakımdan da virüsün adı da SARS-CoV-2. Yani bizde problem yaratan aslında SARS-CoV-2 neden olduğu tablo, ortaya çıkan sonuç COVID-19 ve SARS-CoV-2'nin de içerisinde bulunduğu aile, onun diğer arkadaşları, kardeşleri, kuzenleri ise koronavirüs ailesinin içerisinde yer alıyor. Koronavirüs ailesinin içerisinde aslında 5000'den fazla virüs var. SARS-CoV-2 bunlardan yeni ortaya çıkan bir tanesi. İnsanlarda ilk defa görülmeye başlayan bir etken ve sonuç olarak da gördüğümüz
karşımızda hastalandığımızdaki gördüğümüz tablosa koronavirüsün neden olduğu COVID-19 olarak adlandırdığımız tablo. Şimdi pandemi ise, pandemi de şöyle bir durum. Eğer bir anda daha öncesinde görmediğimiz yeni ortaya çıkan bir etken geniş bir coğrafyayı etki ediyorsa o zaman biz buna pandemi diyoruz. Geniş coğrafya derken bu bazen bir kıta içerisinde de olabilir, bazen birkaç kıtayı da içine alabilir. Böyle baktığımız zaman mesela Ebola ilk etapta Afrika'da çıkmıştı, bölgeleri etkiledi. Ebola yalnız bir pandemi düzeyine tam gelmemişti. Çünkü sadece bölgesel, Afrika'da bir bölgesel düzeyde kaldı. Ama bu virüse baktığımız zaman dikkat edecek olursak gene Uzak Doğu Asya'dan, Çin'den ortaya ilk defa orada tespit yapıldı. Bölgesel görülürken sonrasında Asya'ya yayılımı ve Avrupa, Amerika ve derken bugün dünyada kutuplar dışındaki her bölgede görülür hale geldi. Bu tabloda pandemi. Ayşegül Hanım, ben sesi duyamıyorum ama mikrofon kapalı olabilir mi? Bilgisayarım bir an durdu. O yüzden teknolojik bu tür maalesef karşılaşabiliyoruz bu tür yayınlarda. O yüzden sesim de bir an için gitti. Özür dilerim tekrar. Ben Lütfen. anlıyorum ki şu anda içinde bulunduğumuz durum tamamen pandemi koşullarında olduğu için pandemiyi doğru kullanıyoruz genel olarak. Evet. O yüzden bazen COVID-19 ve bazen koronavirüsü daha sıklıkla karıştırıyoruz ama pandemi genel olarak doğru diye anladım. Ben o zaman hemen sorularla, bu arada bize online olarak soruları YouTube'dan veya Facebook'tan da yayın yapılıyor şu anda. Oradan da iletebilirsiniz soruları. Ben daha önce kurum içinde arkadaşlara veya bize e-mail ile gelen arkadaşların paylaştığı veya e-mail ile gelen sorularla başlıyorum hemen. Şimdi biliyorsunuz tabii biz mülteciler ve sığınmacılarla çalıştığımız için odak olarak sorularımız hep bu yönde olacak. O yüzden doğrudan mülteciler diye başlıyorum. Mültecilerde göç nedeniyle bulaşıcı hastalık görülme risk yüksekliği ve sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşanabileceğinden riskli ve hassas grupta yer almaktadır mülteciler. Bilim Kurulu tarafından pandemi sürecinde mültecilerle beraber diğer hassas gruplara yönelik nasıl bir politika belirlendi diye sormak isteriz. Şöyle söyleyelim, açıkçası pandemi dönemleri özel dönemler, farklı dönemler ve böyle bir planlama yaparken de şöyle bir nasıl söyleyelim, etkilenme olasılığı, tablodan etkilenme olasılığı, tabloya yakalanma olasılığı, yani biraz önce virüsün adını SARS-CoV-2 demiştik. SARS-CoV-2 virüsünü alma ihtimalinizin yüksekliği birincisi. İkincisi, aldığınızda da gelişen hastalığın ağır gelişme ihtimalinin yüksekliği. Bunlara bakılarak yayılımın da durdurulması amaçlandığı için de kimlerin yayılımda rol oynayacağı, kimlerin başkalarına bulaştırabileceği değerlendirilerek genel kararlar alınabiliyor. O bakımdan şöyle bir şey söylemek lazım. Coğrafyamız içerisinde bulunan herkes eşit, eşdeğer olarak kabul ediliyor. Ancak şöyle bir şeyimiz var. Mesela bunu meslek örneği olarak verebiliriz. Bir toplu taşıma aracını kullanan kişinin virüsü yayma ihtimali bir öğretmen gibi yüksek veya bir doktor gibi karşılaştığı kişi sayısı yüksek olduğu için daha fazla. Ama öbür taraftan baktığınızda hastalığı, bu virüsü aldığı zaman da hastalanma ihtimali, ağır geçirme ihtimali yaşı büyük olan büyüklerimizde fazla. O nedenle böyle büyüklerimize ayrı bir özel yaklaşım evet yapılıyor veya yayma ihtimali yüksek olanlara yapılıyor. Ama eğer siz böyle bir dönem içerisinde herhangi bir şekilde bu kişiler evet ülkenin vatandaşı, bu kişiler sığınmacı, mülteci veya göçmen veya misafir şeklinde bir ayrıma giderseniz başarılı olabilme şansınız olmuyor. O nedenle de ne Bilim Kurulu'nda ne de Sağlık Bakanlığı'nda bütün alınan önlemler herkese yönelik olarak ve genel alındı. Hı hı. Bu durumda o zaman bütün uygulamaların herhangi bir ayrım yapılmaksızın herkese eşit bir şekilde uygulandığını da anlıyorum. Bu arada ben şeyi de ilave etmek... Ayşe, çok özür dilerim. Belki şunu da söyleyebiliriz. Mesela pandemi döneminde herhangi bir şekilde sizin sağlık güvenliğinizin olup olmaması veya bir başka yaklaşım değerlendirilmiyor. Pandemiyle ilgili dönem her şey tamamen devlet tarafından veya ülkede işte Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanarak gerçekleştiriliyor. Yani ilacından tedavi sürecine, tedavi sürecinden takibe veya izolasyon süresindeki karşılaştığınız yaklaşımlara kadar.
Dünyada pek çok ülke bunu bu şekilde yapmaya çalıştı. Bazı ülkelerde küçük farklılıklar var ama genel anlamdaki yaklaşımın böyle olması ve Türkiye'de bunu aslında en iyi uygulayan ülkelerden birisi oldu. Aslında bu gelen sorulardan bir tanesiydi. Doğrudan sağlık sigortasının olup olmaması etkiliyor mu sağlık hizmetlerine erişimde pandemi sürecinde COVID'de diye. Ben sormadan siz de hemen cevaplamış oldunuz. Güzel Biraz oldu. aceleci Güzel bir davrandım başlangıç galiba. oldu. Yok, güzel bir başlangıç oldu. Ben bu arada hemen bir bilgi daha vermek istiyorum. Biz bugün işitme engelli bireylerin de göç söyleşilerini takip edebilmesi için bir adım daha atıyoruz. Tomurcuk İşitme Engelliler Derneği'nin desteğiyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu yayında hiç kimseyi geride bırakmama taahhüdümüze bir adım daha yaklaştığımızı söyleyebilirim. Şu anda bir yandan da ekranda sağ alt köşede Tomurcuk İşitme Engelliler Derneği'nin desteğiyle beraber sevgili Semih hocamız, Semih Bey tercümanlık ediyor bize. Bugün bizim için bu anlamda da bir ilk. Daha çok kimseye ulaşmak gibi bir hedefimiz var. Umarım bu da destekleyici olacaktır diyelim taahhütlerimize ve ulaşma hedefimize. Ayşegül Hanım, ben Semih Hocama çok teşekkür ederim. Gerçekten bu dönem çünkü zor bir dönem. Neden? Hep maske takalım diyoruz, hep maskeyi kullanalım diyoruz ve bizim işitme engelli arkadaşlarımız o bakımdan belki bizim bu zorunluluğumuz yüzünden diyeceğim, mecburuz maskeyi takmaya, zorluk yaşıyorlar. Ben o bakımdan kendilerinden özür diliyorum ama bir şekilde hepimizi korumamız gerekiyor. O nedenle de çok onların anlayışı için de ayrıca teşekkürler. Ben de onlar adına teşekkür ederim. Şimdi eminim onlar da anlayış göstereceklerdir bu hususta. Peki hocam, bir yandan işitme engellilerin maske nedeniyle tabii dudak okuyamama nedeniyle bir takım maruz kaldığını, engellerin, bariyerlerin oluştuğunu gördük. Yine mülteciler, göçmenler özelinde gidecek olursak bir de dil bariyeri var. Mültecilerin, göçmenlerin sıklıkla maruz kaldı veya karşılaştı. Bu dönemde belki bu dil bariyerini aşmak için Sağlık Kurulu'nda veya Sağlık Bakanlığı'nda mücadele sürecinde bir planlama yapılmış mıydı? Bu değerlendirilmiştir diye tahmin ediyorum. Bu konuda da bizi aydınlatabilirseniz çok sevinirim. Şöyle mesela Türkiye'ye baktığımız zaman gerçekten Türkiye'de bilim kurulu, benim de içinde yer aldığım bilim kurulu çok erken bir dönemde kuruldu. Bu çok büyük bir avantaj yaşadı. Belki de yani dünyadaki ilk başlangıçlardan birisiydi. Biz Ocak ayı içerisinde çok küçük bir gruptu önce. Ocağın ilk haftası içerisinde başladı. Ciddi anlamda da Ocağın 20'sinde ve bilim kurulunun önerileri ve arkasından belirli yaklaşımlar, tanılar ve hemen sonrasında da bir rehberi, yani güncel bir rehber haline geldi buradaki öneriler ve çok kapsamlı bir rehber. Ve Türkiye'de şöyle bir şey yapılabildi. Rehber farklı dillere çevrildi. Bu bir bakımda uygulama kolaylığı açısından, bir bakıma da kişilerin önlemleri nelere dikkat edebileceğini görebilmeleri açısından bir avantaj oldu. Ayrıca şöyle, Türkiye'de tabii ben öncesinde de bir miktar göçmenlerle ilgili sağlık kurulları ve aşılama, onlara yönelik hizmetlerde nasıl bir aşı uygulamalarında bulunabilir, neler yapılabilir gibi bir çalışma fırsatım olmuştu. Türkiye'nin şöyle bir belki dezavantajı var. Çok farklı ülkelerden gelen misafirlerimiz veya çok farklı ülkelerden gelen açıkçası sığınmacılar ve göçmenlerimiz olduğu için de her birine yönelik dil konusunda yardımcı olunabiliyor mu onu çok bilmiyorum. Ama bazı ana diller konusunda açıkçası tercüme hizmeti Sağlık Bakanlığı'nın telefon hatlarından verilmeye çalışıldı. Ve hala da bunlar içinde devam ediliyor. Böyle bir avantaj var ama her noktada bu tam bir çözüm olabiliyor mu derseniz benim bile bildiğim kadarıyla eksikleri olmakla beraber evet çaba gösteriliyor ama eksikler var. Doğru. Özellikle acil hatta ilişkin galiba bir dil seçeneği de eklenmişti erişilebilmesi için. Ana diller Arapça ve Farsça diye, Arapça ve İngilizce diye biliyorum pardon ben de. Dolayısıyla elinden geleni yapmaya çalışıyor diyorsunuz. 140 tane ayrı uyruktan sığınmacı var Türkiye'de. O yüzden 140 ayrı dili bir anda çevirmek tabii çok kolay değil. Yılları belki de hani 20 yılı falan alabilecek bir süreç olduğu için umarım Covid o kadar uzun sürmez. Tabii. Umarım öyle sürmez. Tabii bir de şöyle bir sıkıntımız vardı. İlk başlangıçta biz açıkçası, daha doğrusu biz değil, dünyada hiç kimsenin bilmediği bir tabloydu. O nedenle o dönemde hazırladıklarımız mesela çok hızlı değişikliklere uğradı. Neredeyse haftada
biz her gün toplanırken haftada 2 defa rehberimizde güncelleme yapıyorduk. O bakımdan çevirilerin de bununla eşdeğer gidebilmesi tabii ki çok mümkün olmadığı için bazı ana dillerle kısıtlı kaldı. Ama sonrasında biraz daha bu güncellemeler 15 günde 1'e dönmeye başladığı anda da dil sayısı da artırıldı. Hı hı. Bu arada yavaş yavaş YouTube'dan da sorular gelmeye başladı. Ben bir tane soru var Kazım Ateş'ten, hemen onu sormak istiyorum. Karbonhidrat ve şeker ağırlıklı beslenen kişilerdeki virüs etkisi nasıldır diye sormak ister Kazım Bey. Şimdi şöyle şunu söylememiz lazım. Açıkçası dünya geneline baktığımız zaman ülkeler arasında evet hastalığın aktivitesi arasında fark var. Ama kesin olarak şunu söyleyemiyoruz. Mesela baktığımızda Afrika'daki etkilenmenin daha az olduğunu görüyoruz. Genel olarak, coğrafi olarak bakarsak. Sosyoekonomik olarak baktığımızda ülke içerisindeki sosyoekonomik düzeylerde çok büyük bir farkın olmadığını görüyoruz. Ama kesin olarak bildiğimiz şu, genel sadece COVID'e özgü değil veya SARS-CoV-2'ye özgü değil, koronavirüslere özgü değil. Şunu biliyoruz ki eğer sizin belirli makro besin öğelerinde, belirli mikro besin öğelerinde eksikliğiniz varsa hastalıkları daha ağır geçiriyorsunuz. Bunlardan mesela D vitamini, bildiğimiz selenyum, çinko, bildiğimiz ajanlar. O bakımdan da dengeli beslenmek aslında en önemli kriterlerden. İmmün sisteminizi koruyor ve sizin immün sisteminizin, bağışıklık sisteminizin, yani bu enfeksiyon etkenleriyle savaşan, bizi koruyan sistemimizin iyi çalışabilmesi için hem yapı taşlarına hem de yakıta ihtiyacı var. Şimdi yapı taşları dediğimiz zaman bu biraz önce söylediğimiz eser elementler, D vitamini çok önemli. Eksikliğinin olmaması gerekiyor. Öbür taraftan yakıt dediğimiz zaman da dengeli beslenme lazım ki işlevlerini sürdürebilsin. Beslenmenin böyle bir özelliği var. Ama ağırlıklı karbonhidrat veya ağırlıklı protein veya ağırlıklı yağ, bunun çok değişken olduğunu söylememiz lazım. Tek bir noktada COVID'de bu daha ağır seyredir diyebileceğimiz bir verimiz yok. Hı hı. Tabii bu hassas gruplar veya düşük gelir düzeyinde yaşayan grupların bu bahsettiğiniz dengeli beslenmeye erişimle ilişkin bazen engelleri, yani sıklıkla olabiliyor engelleri. O yüzden daha çok karbonhidrat ağırlıklı beslendikleri ne biz tespit ediyoruz, görüyoruz. Sizler de herhalde aynı şekilde tespit ediyorsunuz diye biliyorum. Bilmiyorum, ilave gıda takviyeleriyle mi güçlendirmek lazım o halde? Şöyle bir tek şunu söylememiz gerekir belki, yani mevsimsel özellikler gösteren, mesela biraz önce D vitaminini söylerken biz hep süt ve süt ürünlerini biraz ön plana veya dışarıdan takviyeyi ön plana çıkartıyoruz ama büyük yeşil yapraklı sebzeler maliyet olarak daha düşük olan, mesela onlar gerçek anlamda hem çinko hem demir yönünden hem ayrıca baktığımızda D vitamini yönünden fayda sağlayacaktır. Yani böyle bakarken şunu söylemek gerekiyor. Mevsim özelliklerini düşünerek dengeli beslenme en önemlisi. Hı hı. Tamam. Bunu not alıyoruz. Dengeli besleneceğiz ve dengeli beslenmede alternatif gıdalar her daim var. Her bütçeye uygun olarak diye notumuzu alıyoruz. Peki hocam, ben bizdeki soruları da... Ayşegül, bir de hemen şunu da söyleyebiliriz belki. Türkiye'de mesela çocuklara yönelik olarak uygulanan hem aşı takviminde hem de takviyelerde mülteciler, sığınmacılar ve göçmenler için de aynı takviyeler ücretsiz veriliyor aile sağlığı merkezleri tarafından. Mesela D vitamini yönünden çocuklara böyle destek karşılanıyor. Bence bunlardan da bizim mutlaka faydalanmayı hem duyurmamız lazım hem de bunların paylaşımını hep birlikte de yapmamız gerekiyor. Türkiye o bakımdan mesela çocuklara aynı yaklaşımı uyguluyor. Bu çok güzel bir bilgi oldu Ateş Bey. Hem alanda çalışan, sağlık aracılığı yapan arkadaşlara hem de bu şikayetlerle, yakınmalarla veyahut bize yaklaşan, yakınma olmaksızın da tam olarak dengeli beslenmeye erişemediğini düşündüğümüz kimseleri de o zaman aile hekimliklerini ya da göçmen sağlığı merkezlerine yönlendirerek
gerekli destekleri alması için yönlendirebiliriz diyorum. Ben buradan yola çıkarak aslında bir başka soruya geçmek istiyorum. Bu COVID-19 pozitif ile takip edilen erişkinlerle çocuklara uygulanan tedavi şekillerinde değişiklik var diye anladım. Hani çocukların D vitamini takviyesi önerinizden dolayı. Bunu sormuş sıklıkla e-mail'le gelen sorular arasında çocuklar ve yetişkinler arasında uygulama usulü var mıdır? Tedavi şekillerinde farklılık var mı diye. Var. Yani şöyle bir şeyimiz var. Birincisi bu virüs, evet biz yeni görüyoruz. Panik olduk. Ciddi anlamda da problem çıkartan bir virüs ama şanslı olduğumuz tarafımız şu. Çocukları ve biraz daha baktığımız zaman belki kadınları da dememiz lazım. Çocuklar kadar değil ama daha az etkiliyor. Yani şunu söylemek gerekiyor. Şimdi SARS-CoV-2 virüsü olduğunu söylemiştik. SARS-CoV-2 virüsünü alan çocuklardan 100 çocuk alırsa 4 veya 5 tanesinde ağır hastalık bulguları ortaya çıkabiliyor. Hastaneye yatacak bulgular ortaya çıkabiliyor. Ama yetişkinde bu rakam %40'lara kadar çıkıyor. Yani çocuklar çok daha az etkileniyorlar bu hastalıktan ve tablodan. O nedenle de ve daha kolay iyileşiyorlar. Çocuklarda mesela biz tedavi vermeden izleyerek veya sadece destek tedavi dediğimiz ateşi varsa ateş düşürme ve sıvı alımını artırarak açıkçası takip tarafında kalıyoruz. Hastaneye yatırdığımızda ilaç verme tarafına kayıyoruz. Ama yetişkinlerde ise tablo biraz daha fazla ve ağır seyrediyor. O nedenle de yaş büyüdükçe de bu daha belirginleşiyor. İlaç verme tarafına daha fazla kayıyoruz. Böyle bir farkımız var çocuk ve yetişkinler arasında. Hocam benzer bir farklılık şeyde de var galiba. Temaslı kabul edilerek izolasyona alınan kişilerin bir kısmına ilaç öneriliyor ama bir kısmına sadece takip öneriliyor. Bu yaş ve riskle ilgili bir şey midir, farklılık mıdır? Veya ilaç başlama kriterleri ne olmalıdır? Şimdi orada da şöyle bir şeyimiz var, değerlendirmemiz var. Mesela bir yaşınız ne kadar büyükse, ne kadar büyüklerimiz arasında yer alıyorsanız. Çünkü şunu biliyoruz ki mesela 80 yaşın üstüne geldiğiniz zaman virüsü aldığınızda %60-75 arasındaki bir bantla hastaneye yatmanız gerekiyor. Yani neredeyse belli bir yaşın üstünde virüsü alırsanız mutlaka hastaneye yatacak kadar sizde hastalık bulguları gelişiyor. Şimdi bunu bildiğimiz zaman da ve viral enfeksiyonlarda da şu da vardır. Bu bütün virüs enfeksiyonları için geçerlidir. İlacı ne kadar erken başlarsanız o kadar etkili sonuç alıyorsunuz. O nedenle de böyle bir yaşından dolayı diyelim ki altta akciğerlerini etkilemiş kronik bir hastalığı var veya kalbini etkileyen kronik bir hastalığı var, kalp yetmezliği var. Yani kalbinin çalışması yeterli değil kişinin. Böyle veya şeker hastalığına bağlı böbrek hastalığı gelişmiş ya da şeker hastalığına bağlı kalp hastalığı gelişmiş, dolaşım bozukluğu gelişmiş kişilerde ilacın başlanmasını daha erken. Ama yaş genç, herhangi bir problem yok. O zaman diyoruz ki ilacınız burada, takip edelim. Problem olursa ilaca başlayın. Böyle bir farklılık var. Benim yine ekranım dondu, o yüzden tekrar özür dilerim. Standart bir protokol yok o zaman. İlla temaslı olan herkesin doğrudan ilaçla tedaviye başlanacak veya hiç başlanmayacak diye. O yüzden zaman zaman kişiye, bölgeye, yaşına göre farklılıklar oluşabiliyor tedavi protokolünde. Şöyle, standart aslında Türkiye bakımından şöyle söyleyeyim, çok erken tedavi rehberinde ve çok standartize tedavi uyguladı. Öyle bakınca da diğer ülkelerden daha düşük kayıp ve ağır hasta oranı rakamlarımız diğer ülkelerden biraz daha düşük. Mesela zatürreye gelişme oranı biraz daha düşük veya kayıp, ölümlerimiz daha az. Ama bu standart tedavi uygulandığı için. Yalnız şöyle bir fark var. Standart tedavi derken diyelim ki siz 65 yaşının üstündesiniz, artı bir hastalığınız var. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin veya hangi noktaya giderseniz gidin aynı tedavi yaklaşımları uygulanabiliyor. Ama 30 yaşındaki biriyle 65 yaşındaki birisine veya 15 yaşındaki bir gençle 45 yaşın aynı, hayır değil. Orada işte farklılıklar var. Anladım. Peki hocam bir de bize gelen çok sorulardan bir tanesi de okulların açılması. Okulların açılmasında alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını ve okullar açıldıktan sonra bulaş durumunda artış var mı diye sormak istemiş. Yani çoklukla gelen sorulardan bir tanesiydi. Bence en önemli sorulardan bir tanesi ve çok güzel bir nokta. Şimdi şunu söylememiz lazım. Birincisi, ilk etapta bizim ana sınıfları ve birinci sınıflarımız açılması planlanmıştı ve onlar açıldı. Ve o dönemde gördüğümüz şu oldu. Ana sınıflar ve birinci sınıflar açıldığında okullardaki vaka sayısında değişiklik olmadı. Yani çocuklar ana sınıfları ve birinci sınıflar geldiklerinde
hastalık sayısında çok ciddi bir artış olmadı. Ama o dönemden hemen sonrasında hem mevsim değişiminin olması hem de diğer özellikler nedeniyle Türkiye'de genel anlamda vaka sayısı çok hızlı yukarı doğru çıkmaya başladı. Şimdi böyle bir dönemde diğer sınıflarla beraber baktığımızda okullardaki sayı değişikliğinin tam sonuçlarını henüz ben bilmiyorum. Ama eğer toplum içerisinde vaka sayısı bu kadar hızlı ileri doğru gitmeye devam ederse yeni sınıfların açılmaması daha doğru bir yaklaşım olabilir. Bu herhalde önümüzdeki günlerde belli olacak. Önümüzde bir de ara Tabii ki. tatil var. Ondan sonra da zannediyorum ilgili yetkililer kararı verecektir, yönlendirecektir diye Tabii. düşünüyorum. Burada çünkü şöyle toplum içerisindeki sayı da çok önemli. Şöyle bir önemi de var. Çocuklarda biraz önce söylediğimiz gibi herhangi bir bulgu olmadan virüsü taşıyabiliyorlar. Hiçbir şikayetleri yokken. O nedenle de şimdi toplum içerisindeki sayı ne kadar yukarı doğru çıkıyorsa çocuklarda da virüs sayısı o kadar yukarı çıkıyor ama hastalanma o kadar yüksek olmuyor. O nedenle de okulların bir bulaş kaynağı olabilme ihtimali toplumdaki rakam çok yukarılara giderse ortaya çıkabilir. O zaman onu mutlaka ayrı değerlendirmek ve önlem almak gerekir. Anladım. Bir de ben kendim merak ediyorum. Dün akşam yayınlanan bir şeyden sonra ne derler karardan sonra sokaklarda sigara içme yasaklandı. Çok doğru bir karar olduğunu düşünmekle beraber birazcık kafalar karıştı anladığım kadarıyla. Çünkü bir kısım diyor ki sadece duraklarda, parklarda sigara içilmeyecek. Sokakta yürürken sigara içmemin hiçbir sakıncası yok. Ama oysa ki maskeyi indirdiğin surette kullanıyorsan, o sigara içmeyi yapıyorsan sokakta yürürken de içmemen lazım. Burada hedeflenen herhalde maske kullanımının ortadan kaldırılmasını ortadan kaldırmak diyelim. Çok düşük bir cümle oldu ama. Galiba bağlantıda bir sorun oldu. Ben hani benden mi oldu diye düşündüm. Geliyor mu? Galiba kısa bir Şimdi sürede geliyor. oldu ama. Şimdi Ayşegül Hanım şöyle düşünebiliriz. Bu virüsün kaynağı insan ve sonuç olarak hedef aldığı kişiler de gene insanlar. Şimdi biz araya maske koyarak virüsün çıkışına ve öbür taraftan da girişine engel olmaya çalışıyoruz. Ve maskesiz geçirilen her süre bu bakımdan bir risk yaratıyor. Şimdi durakta beklerken veya kalabalık bir ortamda dolaşırken, hareket ederken siz maskenizi sigara içmek için bile çıkartmış olsanız bu virüs için bir avantaj sağlıyor. Ve biz bugün öyle rakamlara doğru gidiyoruz ki virüsün artık herhangi bir şekilde avantaj bırakmamamız gerekiyor. Her önlemi almamızın, sıkı sıkıya uymamızın gerektiği bir dönemdeyiz. O nedenle de maskesiz geçireceğimiz zamanı minimuma indirmemiz, en aza indirmemiz gerekiyor. O bakımdan da kalabalık ortamlarda yanımızda bir kişi bile varsa, aynı evden olmayan, o zaman maskeli olmamız şart. Ve sigara içiyor olmak hem diğer risk faktörlerini yaratması açısından hem de koronavirüsün bulaşması açısından risk yarattığı için böyle bir öneride ve karar alındığını düşünüyorum. Bir başka şey de şu, havalar soğudukça virüs dışında şöyle söyleyeyim, bu virüsün dışında bir zarı var ve zarın da ana içeriği yağ. Şimdi yağlar ana içeriği olduğu için soğuk ortamda gittikçe bu zar daha kalın ve daha nasıl söyleyeyim dayanıklı hale geliyor. Çünkü yağ katılaşıyor, korunaklı oluyor. Ve böyle olunca da şimdi dış ortamda da hava soğukluğu olduğu anda bu virüsün dışarıda dayanma süresi artıyor. Şimdi siz duraktayken, diyelim ki sigara içerken hapşırdınız ve öksürdünüz. Çevreye geçen virüs yaz aylarında güneş de varken mesela birkaç dakika içerisinde aktivitesini yitirip hastalık yapamaz hale gelirken kış aylarında bu süre belki de 15-20 dakikalara hatta 30 dakikalara uzayabilir. Şimdi böyle olunca da bir başkası için risk yaratacak. O nedenle de otobüsler gibi hareket noktalarının olduğu duraklarda ya da insanların kalabalık halde yürüdüğü, bulunduğu ortamlarda maskesiz geçirilecek süreyi en aza indirmemiz lazım. Bu sigara için de geçerli, belki yeme içme için de geçerli. Yani aynı şeyi şöyle söylemek lazım. Yolda yürürken veya otobüs duraklarında dururken herhangi bir şeyi yiyip içmememizde benzer şekilde zorunlu olmadıkça bazı durumlar vardır. Tabii ki mesela çok su
elzem ihtiyacınız var, içebilirsiniz ama kısa sürede içip bırakmak lazım. Sigarayı içmek çünkü en azından birkaç dakika sürüyor ve bu da risk yaratıyor. Hı hı. Hocam bir de maskenin kullanımına ilişkin de tabii çok fazla konuşuluyor, çok fazla yayın da yapıldı doğru kullanımına ilişkin. Hani burnu açıkta bırakmak vesaire ilişkin ama hep şu söyleniyor, benim taktığım maske karşımdakinin maskesi de beni koruyor. Dolayısıyla ben aynı ortamda kapalı ya da açık, aynı ortamda bulunduğum ve maske kullanmayan bir kimseyi uyarma hakkını onun maske kullanması benim sağlığımı doğrudan etki ettiği için hakkım olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Onun maskesinin benim maskemin onu koruduğu yönündeki bilgiyi. Şimdi kısmen evet, kısmen hayır. Şöyle bir şeyimiz var şimdi. Maskeyi ben taktığım anda beni de korur. Ama şunu söyleyelim. Karşımdaki kişiden virüsü taşıyorsa onun maske takmasının beni koruması diyelim ki %60, ben maske taktığımda onun beni korumasıysa %40 oranındadır. O yüzden karşımdakinin takmasının önemi daha fazla. Virüsü taşıyan birisinin maske takıyor olması çok daha yüksek oranda koruyucu. Bunu biliyoruz. O nedenle de bu dönemde de rakamlar böyle yüksekken karşımızdaki kişinin virüs pozitif olma ihtimalinin de arttığını da biliyoruz. O nedenle de o kişinin maskeli olması çok önemli. O kişinin maske takıyor olması çok önemli. Ama bu o maske takıyorsa ben rahat olabilirim, maskesiz olabilirim anlamına gelmemesi lazım. Gene beni koruması açısından da kendimin de maskeli olması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman bu virüsün ana çıkış noktası ağız. Hapşırma ve öksürme sırasında burundan da bir miktar çıkabiliyor. O nedenle de şöyle maskeyi takan kişinin tam olarak burun ve ağzını kapatması dışarıya engelleyecek. Benim açımdan baktığımda da giriş noktası ağırlıklı olarak burun ve bir miktar ağız, daha geride miktarlarda da göz. Onun için de ben kendimi korumak için mutlaka burnumu kapalı tutmam lazım. Ağzımı da kapalı tutmam gerekiyor. Yani maskeyi taktığım zaman sadece ağzımı koruyup burnumun dışarıda kaldığında ben kendimi riske atıyorum. Etrafı bulaştırmadaki attığım risk 1 ise benim almadaki aldığım risk 5. O bakımdan kendimizi düşünerek maskeyi mutlaka burun ve ağzımızı kapatacak şekilde takmamız lazım. Ve aynı şey karşımızdaki kişi için de geçerli. Maskeyi düzgün takmak gerekiyor. Burun ve ağzı tam kapatması lazım. Şimdi eğer süre çok uzunsa, diyelim ki Ayşegül biz aynı odada bu yayını gerçekleştireceğiz. Yan yana oturuyoruz. Böyle bir dönemde yan yana otururken aramızdaki mesafeyi 1 metre kılarsak herhangi bir problemim yok. Ama karşı karşıya oturmuş olalım, maskeli olalım her ikimiz de ama süre 1 saat belki de daha uzun olacak. O zaman mesela korunmak için numarasız da olsa gözlük takmamın da artı bir değeri var. Bu değer maske ve mesafeyle ölçülemeyecek kadar küçük ama artı bir değeri var. Onu da düşünmemiz gerekir. Olur mu? Tamam. Bu da güzel bir not oldu bizim için. Açık alan tavsiyelerimizle beraber kapalı alanda da yani açık alanda da tabii maske kullanmaya devam edeceğiz ama kapalı alanda her daim kullanacağız. Hiç ihmal etmeyeceğiz maske kullanımını. Kesinlikle. Ve doğru bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Hocam ben yine aslında göçmenlere, mültecilere doğru dönmek istiyorum. Tam da aslında bıraktığımız noktada. Çünkü hani kapalı ortamda maskeyle oturma dedik. Şimdi biliyoruz ki mülteci aileler veya göçmen aileler daha kalabalık aileler. Ve COVID-19 tanısı konan biri için diğer aile bireylerinden izole olmak biraz zor oluyor kalabalık ailelerde. Bu durumla ilgili alınan herhangi bir önlem ya da öneriniz olur mu? Yani çok kalabalık, zaten bir odayı hani birden fazla kişi paylaşmak durumunda ve izole edilmesi gerekiyor. Çünkü tanısı var. Bu durumda ne yapması lazım? Şimdi şöyle söyleyelim. Özellikle baktığımız zaman birincisi bir kişinin COVID-19 tanısı olsun ya da bir kişinin COVID-19 kişi pozitif olan birisiyle şüpheli bir teması yani riskli bir temas olsun. Ondan COVID-19 alabilir durumda olsun. Şimdi böyle bir durumda biz hep şöyle düşünürüz. Siz diyelim ki ben bugün pozitiftim Ayşegül Hanım ve sizinle yakın ortamda aynı odada bulunup yayını gerçekleştirdik. Arada da maskesiz olduğumuz bir süre olsun veya sürenin uzun olması nedeniyle maskenin yeteri korumayacağını düşünüyoruz. Yani sizin benden virüs alma ihtimaliniz olduğunu düşünelim. Şimdi böyle bir durumda biz diyoruz ki sizin izole kalmanız gerekir. Ya da COVID-19 olan birisinin hiçbir şikayeti, hiçbir bulgusu yoksa, herhangi bir şekilde
hastaneye yatmasını gerektirecek en ufak bir şey yoksa o kişiye diyoruz ki evde izole izlenebilir. Şimdi bunu dediğimiz anda kural şu. Bir, bu kişinin evde başkalarına bulaştırma ihtimalinin en az olduğu ortamın yaratılması gerekiyor. Mümkünse kendisine ait bir oda olacak ve mümkünse diğer kişilerle de maskesiz uzun süreli teması olmayacak. Veya şöyle maskesiz iş teması, maskeli de uzun süreli teması olmayacak. Bunlar yaratılabilirse o kişi evet evde izole olabilir. Bunlarla ilgili problem varsa da ilk başlangıçta Türkiye'deki hatırlarsanız tüm yurtlar açılmıştı. Böyle kişilerin yurtlar. Şimdi aynı şekilde gene yurtlar ve misafirhaneler kullanılıyor. Eğer siz diyelim ki böyle bir durumda evde izole olamayacağınızı söylerseniz filyasyon ekipleri ve sağlık müdürlükleri sizi yurtlara alıyor. Ya da sizin benimle şüpheli temasınız oldu ve maskeli olmanız gerekiyor. Ama sürekli olarak maskeli olmakla beraber evde kalmıyorsunuz, aralıklı dışarı çıkıyorsunuz ve sizi de filyasyon ekipleri veya güvenlik kuvvetleri fark ettiler. Çünkü çıkmamanız gerekir. Ya da şehirler arası hareket etmemenin. Böyle bir şeyde bulunduğunuz anda da sizin kurallara uymadığınız için gene aynı merkezlere alıp orada misafir ediliyorsunuz 14 gün boyunca. Bununla ilgili haberlerde dikkat ederseniz basında ve görsel medyada yer alıyor son dönemlerde. Evet, doğru. Sık sık denk geldik biz de. Maalesef denk geldik değil mi? Çünkü hani evet, izole olması gerekirken belki mecburiyetten çıkılıyor, belki düşük farkındalıktan dolayı çıkıyor ama bu söylediğiniz de çok kıymetliydi. Eğer ev içinde kalabalık ailelerde izole olma ihtimali yoksa yurtlarda veya sunulan diğer olanakları kullanarak izolasyon gerçekleştirilebiliyor. Ama hemen bir şey daha söyleyelim mi? Bir de bu dönemde şimdi aynı ev içerisindeysek, aynı ortamda bulunuyorsak o zaman çok büyük bir, yani hane içerisindeysek bir sıkıntımız yok. Ama dışarıya çıkan her kişi dışarıya çıktığı anda temas ettiği kadar, mesela diyelim ki ben bugün 10 kişilik bir ailenin elemanıyım. Dışarıya çıktığımda da 20 kişiyle temas ettim. Eve döndüğüm anda o 20 kişinin temasını evimdeki herkese getirmiş oluyorum. O nedenle de böyle bir durumda mutlaka benim maskeye, mesafeye, el hijyenine dikkat etmem lazım bir. Eve döndüğümde çünkü sıfır temaslı olarak dönüyorum. Bunu sağlarsam 10 kişi olmamın çok büyük bir riski yok. Ancak hemen şu, bizim sığınmacı göçmenlerimizde görebildiğimiz bir özel şeyimiz var. Ara ara bir araya geliyoruz ve kalabalık olarak bir araya geliyoruz. Şimdi ben 10 kişilik bir haneyim. Diğer göçmen grubu veya arkadaşlarım da ayrı bir evde yaşıyorlar ama onlar da diyelim ki 10 kişilik bir başka aile. Bir araya geldiğimiz anda çarpanımız 100 oluyor. Yani 10-10-20 diye düşünmeyelim, 100 oluyor. Onun için de bu pandemi döneminde rakamların yüksek olduğu dönemde aynı hane içerisinde lütfen birbirimizle mümkün olduğu kadar görüşmeyelim. Biraz mesafeyle dışarıdan ama aynı ortamda, aynı kapalı ortamda, aynı odada bir araya gelmeyelim. Tamam, güzel bir ipucu oldu. Ben hem birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın da yaptığı danışmanlık, verdiği danışmanlıklarda bu notu eklemesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer COVID-19 tanısı aile bireyi varsa onunla birincil derecede temas olan kimsenin de tanı sahibi olanla beraber izole bir şekilde evde bulunmaya devam etmesi gerekiyor ki çarpanıyla beraber daha olumsuz sonuçlara ulaşmasın. Bu da bizim önemli notlarımız arasında girecek. Bu arada bir soru var. Ben o soruyu da hemen okumak istiyorum. Hande İdil Evren sormuş. HES uygulamasında yabancı dil özelliği olmadığı için mülteci ve göçmenlere yönelik ayrı bir çalışma var mıdır? HES uygulamasında diğer ana dillerin eklenmesi yönünde. Bu şekilde etkinliğin daha artırılması sağlanabilir mi diye sorarlar. Sorar Hande İdil Evren. Teşekkür ederiz soru için. Ben Hande Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ya çalışmanın olduğunu, yani şöyle çok %100 emin olduğumu söyleyemeyeceğim. Tam bilmiyorum açıkçası ama buna yönelik bir çalışma olduğunu biliyorum. Başladılar diye açıkçası konuşulmuştu. Ama devreye girecek veya ne zaman girecek onunla ilgili bir bilgim yok. Ben de öğrenmeye çalışayım ama gerçekten bu gerekli bir yapı. Aynı zamanda galiba HES kodu almaya ilişkin de göçmenlerin, yani henüz kaydı yapılamamış
TC kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası olmayan kimselerin HES kodu almasında da bildiğim kadarıyla birazcık zaman olabiliyor alıncaya kadar. Belki onun da hani paylaşmaya vesile olursa diye ben buradan hemen ilave etmek istedim. Bu kodun alınmasında zorluk yaşanıyor zaman zaman. Hiç kaydı henüz yapılamamış olanlarda diye ilave etmek isterim. Hocam bir soru da aslında çok benzer sorular var. O yüzden ortaya hani karışık bir soru olarak soracağım onu. Lütfen. Bu pandemi sürecinde Suriyeli mültecilerin, göçmenlerin veya Suriyeli olmayan göçmenlerin etkilenmesine ilişkin bir araştırma var mı, sayılar var mı diye sormuşlar. Biz de yayından önce birazcık sohbet etmiştik sizinle Evet. bu konuda. Yani şimdi şöyle çok genel bir bilgi. O bakımdan yani şöyle ki bilimsel bir dayanağı veya böyle kesin %100 rakamları yok ama şu anda bizim elimizdeki bilebildiğimiz arkadaşlarımızla çalışan arkadaşlarımızdan aldığım bilgi ve genel değerlendirmelerde görebildiğimiz şeylerde şöyle bir şey var. Sanki göçmenlerde rakam biraz daha düşük gibi görünüyor. Ama bu %100 böyledir, kesin böyledir diyebileceğimiz kadar benim bilgim veya bir veri var mı derseniz netleşmiş bir veri yok. Ama böyle bir izlenim var. Açıkçası bir ön bilgi var. Bunu detaylandırmak ve sonuçlandırmak lazım. Bu konuda da açıkçası farklı çalışmaların başlama durumunda olduğunu biliyorum. Ama sonuçlanmış veya netleşmiş kesin bir bilginin henüz benim bildiğim yok. Hı hı. Evet, bu da bizim de yani bu sektörde çalışanların aslında sıklıkla dikkat çektiği bir konu. Bizim de gözlemimiz bu yönde ama bunun sebebi taramalara girmedikleri için mi yoksa yani giremedikleri için mi yoksa gerçekten daha az etkileşim içinde olduklarını mı biz bilemiyoruz tabii. Zannediyorum aynı imkanlara mülteciler, göçmenler de eriştikleri için taramalar da yapılıyordur. Taramalar yani şöyle belirli bölgelerde taramalar yapılıyor. Özellikle mesela hizmet verilen bölgeler veya toplu bulunan alanlardaki hizmetler sırasında da bakıldığı zaman böyle yani ciddi anlamda bir koronavirüs etkisi veya artışı görülmedi. Ama bu daha korunaklı kalındığı için mi olmuyor? Pek olası değil. Ya da yaş genç onun için acaba daha mı az yani bunu söyleyecek açıkçası net bir veri yok ama en genel şekliyle söyleyeceğimiz şu rakamlar yani bizim misafirlerimiz, göçmenlerimiz, sığınmacılarda yüksek değil ve bir tek onu söyleyebilirim. Anladım. Bu da önemli bir bilgiydi alanda çalışanlar için. Sağ olun. Şimdi tabii bir soru daha var. Ben onu da sormak istiyorum. Birazcık kişisel bir soru ama yine de önemli olabilir. Sizin paylaşmak istediğiniz bir şeyler olabilir diye atlamak istemedim. Harun Kızıltaş, merhaba iyi yayınlar demiş. Covid pozitif ve emziren anne çok öksürüyor. İlaç alamıyor. Öksürüğü için hocamın önerisi var mı diye sormuş. Galiba maske... Şimdi şöyle söylemek lazım. Birincisi Covid pozitif bir anne bebeğini emzirebilir mi? Ben o tarafıyla öncelikle cevap vereyim. Emzirebilir ama mutlaka ve mutlaka maskeli olması lazım. Mutlaka ve mutlaka maskeli olması lazım. Ve 2 yaşından küçükler maske takamadıkları için bebeği korumanın başka bir şekli olmadığı için de mümkün olduğu kadar bebekten ayrı ama bakım verirken, yanında olurken, dokunurken, emzirirken de maskeli olmaya, elimizi, yüzümüzü tekrar yıkadıktan sonra bebekle temasa dikkat etmemiz gerekiyor. Aldığı bir ilaç varsa o ilaç içinde mutlaka doktoruyla veya filyasyon ekipleriyle görüşerek ona göre emzirip emzirmemeye devamı veya ilacı değişmesi gerekebilir. Ona dikkat etmek lazım. Şöyle ki Covid'deki öksürüğe baktığımız zaman birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi akciğerler etkilendiği için. Bir diğeri de üst solunum yollarındaki tahrişe bağlı. Eğer tahrişe bağlıysa buna yönelik ilaçlarla bir miktar bu öksürük azalabilir ve emzirmeye devam edilebilir. Bu konfor açısından avantaj sağlayacaktır. Ama bunu değerlendirmek için mutlaka bir doktorun görüp ona göre karar vermesi daha uygun. Aslında bu soruyu bütün bakım verenler için de genişletebiliriz. Kesinlikle. Bir tek küçük bebekler değil, yaşlılara veya hastalara, engelli bireylere de bakım desteği veren COVID pozitif tanısı olsun veya olmasın bütün bakım verenlerin bu konuda özel hassasiyet göstermesi gerekiyor galiba. Kesinlikle. Ama mesela bir de şöyle bir şey var. Belki burada fırsat bulmuşken ben onun için de açıkçası özellikle yaşlı bakım evlerinde veya büyüklerimize hizmet verenlere çok teşekkür ediyorum. Salgının yani gerçekten minnetle teşekkür etmemiz lazım.
Türkiye'de böyle ciddi kayıplar olmadıysa onların sayesinde oldu. Çünkü onlar şöyle çalıştılar. 14 gün çalıştılar. Evlerine geçtiler. Arada izole kalıp karantinaya girdiler. Testleri yapıldı. Negatif oldukları görüldü. Tekrar bir 14 gün aralıksız. Yani böyle çok nasıl söyleyelim. Mesela Türkiye'de ceza ve tutuk evlerinde çalışan personel de böyle çalıştı. Yaşlı büyüklerimize hizmet veren personel de böyle çalıştı. O bakımdan çok ciddi anlamda bir emekleri oldu o grubun. Onun için de bir ayrıca teşekkür ederim. Böyle bir özel çalışma yöntemi uygulandı. Ama bir çocuklara veya yetişkinlere hizmet veriyorsak, büyüklere veya herhangi bir şekilde bir özürden dolayı, eksikliğimizden dolayı hizmet veriliyorsa şöyle yapmamız lazım. Bir, kendimize dikkat edelim. Eğer ben hizmet veren kişiysem, çevremde COVID varsa benim negatifliğimden emin olana kadar o hassas gruplara yaklaşmamam lazım. İki, her halükarda hep maskeli, el hijyenime dikkat eder şekilde de hareket etmem gerekiyor. Lütfen bu konularda da dikkatli olursak biz en azından kıymetli gruplarımızdaki kayıplarımızı en azda tutarız. Doğru. Yani hem bebeklerimiz küçük yaş grubu hem de büyüklerimiz tabii hepimizin göz bebeği. Evet. O yüzden mutlaka önerilen işte 3 kurala sıkı sıkı uymamız lazım. Hocam peki temiz hava girişini sağlamak, sık sık aralıklarla odayı havalandırmak maskesiz oturmamıza sebep olur mu? Hayır. Şimdi şunu söyleyelim. Birincisi, eğer aynı ev içerisinde yaşayan kişiler değilsek, yani aynı hanenin elemanları, aynı ailenin elemanları değilsek, aile derken diyelim ki evden ayrı yaşayan anne baba ama bu tarafta da yani anneanne, babaanne veya dedeler var ve bu tarafta da anne baba ve çocuk. Bir araya geldiklerimizde bile mutlaka ve mutlaka maskeli olmamız gerekiyor. Hele büyüklerimizi bizim korumaya biraz özen gösterip biraz mesafeli durmamız gerekiyor. Şimdi birincisi bu. Ancak eğer ev veya ofis ortamındayız, diyelim ki 2 kişi çalışıyoruz. Bir, buranın maskeli olmamız gerekir. 2, havalandırmasını da sağlıyor olmamız bizim için avantajdır. Süre uzadıkça çünkü eğer bu süre özellikle 4 saate aşıyorsa maskenin koruma etkisinin daha azaldığını da düşünmemiz gerekiyor. Evet, özellikle kısa süreli aynı ortamlarda bulunmada, kısa süre derken 1-2 saat kadar olduğumuzda maskeliysek riskimiz yok. Ama 6 saat aynı ofiste çalışıyoruz. Aramızdaki mesafe 1,5-2 metre ve maskeliyiz. Düşük de olsa riskimiz var. Ama bu süre 1-2 saatse 2 saatse maskeliysek riskimiz yok. Böyle düşünelim. Camı açıp havalandırmayı sağlayabiliyorsak ve maskeliysek gene riskimiz yok. Süre 4 saate aşsa da. Ama kapıyı kapattık, camı kapattık. Kış ayları nedeniyle dışarısı soğuk, içerisinin soğuk olmamasını istiyoruz. İşte o zaman şöyle yapmamız lazım. Aralıklı olarak 1-2 saatte bir oda dışına çıkıp hep maskeli olmak kaydıyla odanın da tüm camlarını açıp içeriye havalandırmamız bizim açımızdan artı avantaj sağlar. Bu okullar için de tabii önemli bir bilgi. Açık sınıflar için sık sık havalandırılması bu yüzden önemli. Hocam bir de şöyle yeme içme işte ziyarete gittik, maskeli oturuyoruz veya iş arkadaşımla beraber aynı odayı paylaşıyorum. Çok susadım. Bir an için maskemi indirdim, suyumu içtim, devam ettim. Bir şey olmaz. Görüş Hayır var. Olmaz. Bir şey olmaz, doğru, ama şöyle yapmamak lazım. Şimdi aynı odadayız, tamam, çok güzel. Aramızda 1,5 metre mesafe var, mükemmel. Ve maskeliyiz, her şey iyi. Arada da odayı camı havalandırıyoruz, içerinin havalanmasını sağlıyoruz, çok çok güzel. Mümkünse camın hep açık kalmasını sağlıyoruz, mükemmel. Ama yani Ayşegül, çayınız var mı dedim. Sen de tabii ki doğal misafirlik, yani Türk misafirperverliğinin dünyada en yüksek çay içen, tüketen toplum biziz. Kişi başına. Sen de bana çay ikram ettin. İşte o anda, eğer aynı anda ikimiz de maskemizi çıkartıp da çaylarımızı içmeye başladıysak risk başlıyor. Ama ben çayımı içtikten sonra sen çayını içiyorsan, ben o arada maskemi takıyorsam riski gene aza indiriyoruz. Ancak bu sürede de mesafeyi mümkünse 2 metreye çıkartalım. Tamam. Sırayla yiyeceğiz, içeceğiz ve mesafeli bir şekilde. Mümkünse yiyip içmeyeceğiz. Mümkünse de misafirliğe gittiysek de süreyi yarım saate aşmayacağız ve bu dönem için en azından çaydan, ikramdan bir miktar
bir miktar uzak duracağız. Gitmeyelim ama gittiysek de zorunluluk nedeniyle ikram olmadan ve kısa sürede gerçekleştirelim. Bu arada sorular gelmeye devam ediyor. Ben de vaktimiz daraldığı için hızlıca hemen 2 soruyu soracağım. Birincisi, hatta 3 soru var. Der ki Yasemin Öztürkcan, yayın çok faydalı oluyor, teşekkür ederiz demiş. Yabancıların toplu olarak tutulduğu geri gönderme merkezleri hakkında Göç Genel Müdürlüğü ya da İl Göç Müdürlükleriyle bir çalışma yapıldı mı diye sorar. Şöyle tek tek yapıldı mı onu bilmiyorum ama genel kurallar ve genel anlamda bilgi notları her yere iletildi. O bakımdan o bölgelerde veya geçici misafirhanelerde de geri gönderme merkezlerinde de bu kurallara uyulduğunu biliyoruz. En azından benim bildiğim kadarıyla. Tabii net bir bilgi değil bu. Çünkü benim yetkim o yönde herhangi bir yetkim yok ama bilebildiğim kadarıyla uyulduğunu biliyorum. Diğer bir soru da yine COVID kapsamında her gün konuştuğumuz konulardan bir tanesi belki de. Maske kalitesi önemli midir? Marketten alınan maskeler arasında koruyuculuk farkı var mıdır? Yani pahalı maske, ucuz maske, market maskesi, eczane maskesi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Salgının ilk başlangıç dönemini hatırlarsak Ayşegül Hanım hep şunu söylemiştik. Dedik ki aradaki bir bariyer, olabilecek bir bariyer hiç yoktan iyidir. Koruyuculuk sağlar. Hatta ani bir nedenle maskeniz bir şekilde nemlendi, ıslandı veya koptu. Öyle bir durumda kalabalık ortamda siz atkınız varsa atkınızla bile örseniz sizin için bir artı sağlar. Tabii ideal olanı kaliteli bir maske olması. Ama bu kaliteli maskeyi derken de Türkiye'de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bunları denetliyor. Ürünlerin kalitesine bakıyor. Üzerinde en azından Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi Cihaz İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun onayı olan veya izni olan maskelerin veya CE belgesi dediğimiz Avrupa kalite standartları Türkiye'de onun üyesi çünkü o belli kalitede olması zorunda tercih etmek gerekir. Ama şunu söyleyelim, bir maske hiç yoktan iyi midir? İyidir. Mümkünse en kalitelisini kullanalım. Ama en kalitelisi derken şimdi maskelerin sınıfları var. Mesela bizim hastanelerde direkt olarak hastayla ilgilenecek doktor arkadaşlarımızın kullandığı maskeler var. Bunlar solunum izolatörü. Aslında maske değil onlar. Direkt olarak havayı tamamen süzen maskeler. Mesela böyle bir maskeyi genel anlamda sizin, benim sokakta, dışarıda, ofiste, odada kullanmama gerek yok. Bunlar N95 veya FFP2, 3 adıyla anılan maskeler. Buna gerek yok. Cerrahi maskeler bu bakımdan yeterli. Eczanelerde veya bazı marketlerde ama önceliği eczanelerden almayı tercih etmemiz lazım. Çünkü eczacı arkadaşlar bu konuda bilgililer ve bunlara dikkat ederek o ürünleri bizlere sunuyorlar. O öyle bir avantaj olabilir. Tamam. Peki kumaş ev yapımı maskeler yine bahsettiğiniz gibi koruyucu ama çevreci Şöyle söyleyelim, tabii belli bir avantajı olabilir ama hiçbir zaman bir cerrahi maskenin tam yerini almayacağını söylemek lazım. Şimdi özellik olarak baktığımız zaman bu maskelerimizin bizim içi açıkçası çok küçük olan virüsten koruması, virüsün geçişine izin vermemesi lazım. Bazı kumaşların geçirgenliği virüslerin geçişine izin verecek şekilde. Öyle bir durumda açıkçası çok büyük bir artı bizim için sağlamıyor. Ona dikkat edelim. Mümkün olduğu kadar biz gerçekten bu dönemde cerrahi maskeleri kullanmaya çalışalım, tıbbi maskeleri. Tamam. Bunu da biz not alıyoruz hepimiz. Mümkün olduğunca cerrahi maskeler eczaneden. Evet. Tabii markettekilerin daha korunaksız olduğuna dair bir anlamına değil, öyle değil. Kesinlikle değil. Eczanedeki çalışan uzmanların bizi doğru ihtiyacımıza göre doğru yönlendirebileceğinden yola çıkarak FF2 mi, FF3 mü, N95 mi yoksa cerrahi maske onlara gerek yok. Ama onun altını mutlaka çizelim. Onlara gerek yok. Şöyle ki gene de marketlerde de bakıp da Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olduğunu, CE belgeli olduğunu görüyorsak o maskeleri rahatlıkla kullanabiliriz. Tamam. Hocam yavaş yavaş aslında bize ayırdığınız, yani bu yayının da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dün ve ondan önceki gün hepimizin umutlu olduğu bir haber aldık biliyorsunuz Almanya'dan. Hatta bu yayınla da birazcık ilgisi var. Almanya'ya göç etmiş bir Türk kadın ve
işte erkek doktorun çalışmalarıyla geliştirilen bir aşı. Bu aşının nasıl etkili olacağı, gerçekten kullanılamayacağı, %90 etkili diye beyanatları var. Lakin ne zaman Türkiye'ye ulaşır mı, daha 2 ay boyunca bir deneme sürecinden geçmesi gerekiyor diye biz de işte gazeteler aracılığıyla haberdarız, okuyoruz ve heyecanlanıyoruz, mutlulanıyoruz. Diyelim ki hani başarılı oldu veya siz ne düşünüyorsunuz? O ışık var mı yakın zamanda? Şimdi şöyle söyleyeyim, öncelikle ışık var, onu söyleyelim ama ışıkta ara ara böyle sanki küçük nasıl diyelim ışıkta güç kayıpları olabiliyor mu? Olabiliyor ama ışık var, onu kesin söyleyeyim. Dünya çok ciddi anlamda bu konuda çalışıyor. Türkiye'de çok ciddi çalışmalar var. Türkiye kendi aşısını üretmeye yönelik buradaki bilim insanlarının çok ciddi çalışmaları var ve gerçekten gurur verici olan da Avrupa'ya ama Almanya'ya Türkiye'den gitmiş Türk kökenli insanların, bilim insanlarının böyle bir başarıya elde edebilmeleri de çok büyük bir, bence bir avantaj. Hep böyle diye düşünmek lazım. Bu insanlık için bir avantaj, böyle bir bilim adımının atılmış olması. Şimdi buradaki şey şu, %90 koruyuculuk derken bu ben aşı olursam %90 korunurum anlamına tam gelmez. Onu söyleyelim öncelikle. Ama bu aşının başarılı olduğu, koruyuculuğunun yüksek olabileceğini gösteren veriler evet elde ediliyor. Biraz daha zamana ihtiyacımız var bunun ne kadar süreceğini değerlendirmek için. Çünkü bu hastalığın kendisinde, yani koronavirüslerin neden olduğu diğer hastalıklarda tam bir korunma yok. Ve SARS-CoV-2'nin neden olduğu COVID-19'u geçirenlerin de hepsinin daha sonrasında korunur olmadığını biliyoruz. Yani ikinci defa da hastalanabiliyorlar. O nedenle de biraz böyle arada bir soru işaretimizin olması lazım. Bilim de bunu gerektirir. Hep sorgulayıcı yaklaşmamız gerekiyor. Ama aşıyla elde edilen cevaplar çok başarılı ve 30 binin üstünde kişiye uygulanmış vaziyette şu anda aşı ön çalışmalarıyla faz 1, faz 2, faz 3 dediğimiz bizim. Faz 1'de az sayıda kişiye farklı miktarlarda verirsiniz ve güvenli olup olmadığına, yan etkisi var mı diye bakarsınız. Faz 2'de yan etkiyi biraz daha büyük sayıdaki kişilerde ve etkinliğine bakmaya başlarsınız. Faz 3'te de hem istenmeyen etki, yan etki var mı hem de aşı etkili mi diye. Şimdi bu aşılar 30 binin üstündeki insan sayısında kullanıldı ve güvenli oldukları görüldü. Koruyucu olduklarının da işaretleri çok kuvvetli. O bakımdan çok büyük bir avantajımız var. Bu bir. 2, ama aşılara hemen herkes ulaşacak mı? Orada biraz işte zaman sınırlamamız olacak. Şöyle ki üretilecek, yüksek risklilere ve ülkelere dağıtılmaya başlanacak. Üretilecek, sonra bir sonraki basamağı şeklinde geçecek. O bakımdan yaygın anlamda bizim aşıya ulaşmamız, şöyle söylemek gerekir, biraz daha sanki Nisan-Mayıs aylarını bulabilir. Ama ilk aşılamaya Aralık ayında ulaşılabilecekmiş gibi de görünüyor. Böyle bir yaklaşım içerisinde. Peki aşı olduk, her şey bitti mi? Şimdi burada şuna bakmak lazım. Bazı aşılar var gerçekten tamamen ortadan kaldırıyor. Mesela kızamık aşısı tamamen virüsün dolaşımını durduruyor. Yani kızamık aşısı olduysanız siz o virüsü alıp da bir başkasına da bulaştırmıyorsunuz. Ama bazı aşılar var, hastalıktan sizi değil ama ölümden koruyor. Ya da hastaneye yatacak kadar ağır geçirmenizden koruyor. Şimdi bizim elimizdeki ön bilgiler şunu gösteriyor. Bu aşıların istenen bu Pfizer'le beraber BioNTech firmasının özellikle geliştirdiği aşı biraz daha öne geçti. Şimdiki bilgilerle onun hem de diğer aşılardan gelen bilgilerimiz şu. Ölümü önleyecek gibi görünüyor. Büyük olasılıkla. Hastaneye yatmayı çok büyük olasılıkla önleyecek gibi görünüyor. Ama virüsü alıp da benim bir başkasına bulaştırmamı önlemede ne kadar başarılı olacak? Sanki orada başarı biraz daha düşük olacak gibi görünüyor. Bu çok iyi bir şey gene. Ben Ateş Bey, şimdi geldiniz galiba bir ara. Şöyle, bu son cümle olarak şunu söylemiştim. Biz aşıya rağmen maske ve mesafeye dikkat etmeye devam edeceğiz gibi görünüyor şu anki bilgilerimiz. O bakımdan şuna dikkat edelim. Bir, hastalığı geçirdim, ben tamamen artık iyileştim, herhangi bir problemim yok demeyelim. İkinci defa hastalanılabiliyor. Aşı oldum, her şey benim için güllük gülistanlık, her istediğimi yaparım demeyelim şimdilik. En azından toplumun büyük bir kısmı aşılanana kadar, bu virüsün sokakta kendi başına dolaşmasının önüne geçene kadar öyle de demememiz gerekiyor. Maske ve mesafeye ve hijyene dikkat etmemiz gereken bir dönem içerisindeyiz hala. Lütfen.
Tamam. Ben çok teşekkür ederim. Aslında küçük bir soru daha var. Onu da belki sormam ne kadar Lütfen. uygundur tam tedavi sürecini konuşurken plazma tedavisiyle ilgili. Yoğun bakımdaki hastalara uygulanan plazma tedavisi tüm gruplar için mülteci ve göçmenler de dahil olmak üzere uygulanabiliyor mu diye sorulmuş. Bu konuda Şimdi bilmiyorum fikriniz var mıdır? hemen şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki açıkçası tüm tedavi yaklaşımları, ilaçlar artı diğer uygulamaların tamamı tüm COVID hastalarına uygulanıyor. Ama hemen şunu söylemek gerekir. Plazma tedavisi dediğimiz zaman plazma tedavisinin şöyle bir şeyi var. Herkese uygulanması uygun olmayan bir tedavi. Bazı kişilerde istenmeyen etkileri fazla olabilir. Bazı kişilerde hatta uygulanmaması gerekebilir. O bakımdan onu izleyen doktor arkadaşın ve hangi dönemde vereceğine de çok iyi karar vermesi lazım. Çünkü belli bir zamanda da verirseniz yararının çok üstünde olabilir. O bakımdan böyle grup kişi veya nasıl söyleyelim, her COVID hastası veya yaş gibi bir kısıtlayıcılık koymamak gerekiyor. İzleyen doktorun karar vermesi ve gerekli görmesi orada tek kriter. Hı hı. Sayın Profesör Doktor Ateş Kara, değerli katkılarınız ve çok verimli, öğretici ve merak edilen konulara sıklıkla değindiğimiz bu söyleşi için size tekrar teşekkür ederiz. Göçmen topluluklarda bulaşıcı hastalık görülme sıklığı, sağlık hizmetlerine erişimleri, bilim kurulu tarafından pandemi sürecinde hassas gruplara yönelik belirlenen politikaları, COVID sürecinde alınması gereken tedbirleri, aşı çalışmaları gibi pek çok konuyu gözden geçirme imkanı bulduk sizinle birlikte. Sağ olun. Daha konuşulacak, görüşülecek çok başlık var ama buna rağmen son derece bilgilendirici olan bu söyleşi de merak ettiğimiz soruların cevaplarıyla dop dolu bir söyleşi oldu. Daha sonra tekrar izlemek isteyenler için yayının burada kayıtlı olarak kalacağını ve bundan sonraki söyleşilerle beraber birlikte bu platformun bir video kütüphaneye dönüşeceğini tekrar etmek istiyorum ben müsaadenizle. Tekrar katkılarınız ve değerli destekleriniz için çok teşekkür ederim Sayın Profesör Doktor Ateş Kara. Göç söyleşilerinin dördüncüsüne 19 Kasım 2020 tarihinde saat 15'te Göç ve Sağlık Hizmetleri başlıklı oldukça mühim bir konuyu halk sağlığı uzmanı Sayın Doktor Deniz Mardin ile konuşarak devam edeceğiz. Hepinizi bu söyleşi için soru ve yorumlarınızla beklediğimizi hatırlatarak veda ediyoruz. Görüşmek üzere, çok sağ olun. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.